Basic Optimal Control problemi. Optimal kontrol problemi tanımlanırken diferansiyel, yani buradaki denklem sistemi, kontrolcümüzü de ihtiva eden, içeren denklem sistemi. Bir kere state'ler var dedik, durum değişkenleri. Ondan sonra kontrol surface'ımız var, kontrol sinyalimiz var. Bir de zamana bağlı bir fonksiyon. Burada da state'lerin zaman içerisindeki değişimini tanımlıyoruz. Bir kere bu forma getirmemiz lazım. Diferansiyel denklem takımı setine indirgememiz lazım problemi. Yani xstat, şunlar bir vektör, state vektörleri gösteriyor. Durum vektörlerini. Bunun türevi. Burada first order equation'ı ayrıştırıyoruz. Yani high order terimleri first order'a ayrıştırıyoruz. U ve T var. Şunlar, şu zaten bir vektörü gösteriyor. Yani birden fazla klasik derecesi olduğunu gösteriyor. Sistem üzerinde ve kontrolde de birden fazla kontrol değişkenimiz olsun. Bu şekilde bu formda bir kere sistemi tanımlıyoruz. Non-lineer formda gösteriliyor bu. Lineer olsa da ax artı bu olacak. State eşittir ax artı bu. Y eşittir cx artı bu şeklinde state space durum değişkeni denklemimiz. Performans indeksi tanımlıyoruz sistemde. Performans indeksi integral formda oluyor. En basitinden şu şekilde, yani bu genel ifadesi. T0 ile T final arasında bir objective function yapıyoruz. Bunun integrasyon sabitleri T0 to TF. Tamam. Phi var dedik. Phi bizim function'ımız. Bu da zamana bağlı bir fonksiyon. Ve x'in ve u'nun bir vektörü, yani birden fazla değişken olabiliyor bunun içerisinde. Tamam, bu şekilde tanımladık. Bir kere optimal kontrol yapmadan önce bu hale getirmemiz lazım. Önce objective function tanımlayacağız. Sonra önce sistemi tanımlayacağız tabii. Sistemin modelini çıkartacağız. Sonra objective function tanımlayacağız. Integral phi is a positive function. X will take system integral is always greater than zero. The value of the performance is monotonically increasing the functional. T aralığında artan, monoton olarak artan bir fonksiyon zaman şeyi, yani T0, T aralığında. Then the problem is to find the optimal control or the optimal control loop. Ya o zaman problemimiz neye dönüşüyor? X0'dan X'ye giderken state'lerimiz, durumlarımız, durum değişkenlerimiz. Biz burada optimal kontrolcüyü tanımlamamız gerekiyor. Bir tane optimal control loop ekleyeceğiz. Bu da U eşittir U çizgi eşittir K gibi bir state variable feedback gainleri, yani kazançları. Bu state'e bağlı değişiyor. Bir de zamana bağlı değişiyor. For some given initial condition of state x0, xt0, some current final state xf to xtf. Yani x0'dan kastımız initial state'ler. Initial state'ler xt0, t eşittir sıfırdaki. Bu nereye gidiyormuş sistem? Nereye giderken? Final state'e giderken. Final, xt final, t0'da t final giderken. Bu şekilde de sınırlarımızı belirliyoruz. Boundary'lerimizi. Evet, şimdi tanımlı oldu. Integral Performance Index given. Yani şu Integral Performance Index'i zaman içerisinde minimize edecek şekilde biz kontrolcümüzü nasıl ayarlarız? Öyle bir şekilde kontrol yasası belirleyeceğiz ki bu sistemi daima şu objective function'ı minimize edecek şekilde sistemi kontrol etsin. Dolayısıyla tracking corresponding to the optimal control loop, yani şey var, closed loop ve open loop için. Open loop kontrolcümüz şu şekilde çalışıyor.
herhangi bir geri besleme olmadan direktman optimal kontrol sinyalini veriyoruz sisteme. Daha sonra buradan optimal state'leri alıyoruz. İkinci durumda da geri besleme var. K gibi bir kazanç katsayısıyla çarpıp, kazanç matrisiyle çarpıp, daha doğrusu state'leri kazanç matrisiyle çarpıp ne yapıyoruz? Optimal kontrol law olarak geri besliyoruz. Şu da closed loop. İki türlü yöntemi var bu işin. Bir önceden hesaplanmış değerleri, yani pre-defined, pre-calculated değerleri veriyoruz sisteme open loop şeklinde. Bu da closed loop şeklinde de bu geri besleme olarak ölçüm dinamiğinden, yani sistemin state'lerinin ölçüm dinamiğinden ile çarparak, optimal kazanç matrisiyle çarparak optimal kontrol yasasını üretmiş oluyoruz. Closed loop'ta tabii inceleyeceğiz biz. Loop'un kendine göre avantajları olsa da sistem stabilitesini, kararlılığını garantilemediği için her zaman otomatik kontrol dediğimizde closed loop performance, closed loop sistem üzerinden değerlendiriyoruz. We can apply to calculus of variations results from basic optimal control problems. Şimdi calculus of variation'daki bulduğumuz ilkeleri, türettiğimiz ilkeleri, oradaki temel yasaları ve kullandığımız matematiksel formülasyonları bu optimal kontrol problemi için uyarlayacağız. Şimdi burada farklı teknikler var. Bir tanesi neydi? Direct substitution teknik. U'yu x ve t cinsinden ne yapıyoruz? Çekiyoruz buradan. Sistemden U'yu çekiyoruz. The result, yani şu şekilde öncelikle U'yu ayarlamamız lazım. X var, x var, t var dedik. Bunlar yine vektörel formda. Direct substitution teknik. Değil mi? Tamam. Results made and be substituted into the performance index given G given by to eliminate U at the same time obviously satisfying the plant equations. Evet, daha sonra U yerine bu Gx, x'tat, xt'yi bu objective function içerisinde yerleştiriyoruz. Mantıklı. Yani objective function'ımız içerisinde U değerleri vardı. Artık ne olacak? Bu sadece x'tat'a bağlı, state'lere bağlı olacak. Ne yaptık o zaman? Sadeleştirmiş olduk problemi. Değişken dönüşümü yaparak, değil mi? Matematiksel değişken dönüşümü yaparak problemi daha basit bir hale dönüştürdük. Şuradaki U yerine ne yapıyoruz? G'yi koyuyoruz. G'yi yerleştiriyoruz. Güzel. Bir de T var zaten içerisinde. DT ve bu integral. Direct substitution yaptık. Değil mi? Dönüşüm. Güzel. Buradan buraya geçtik. Evet, bu zaten şuna dönüştü artık. Şu zaten gitti. Eşittir bu oldu. Yani eşittir. Yine T0, TF aralığında. Phi x virgül x'tat virgül t dt oldu. Tamam. Şu şöyle ayrışıyor. Evet. Identical dedik, tamam. Yani ne olacak? Burada x'tat ve t'li terim olacak objective function'ımızın içerisinde. Bir tane örnek çözelim. Bu optimal kontrol fonksiyonunu bulun diyor. That minimizing performance index. Performans indeksinde şu verilmiş. Yani j eşittir sıfırdan 1'e x kare artı u kare. Sıfırdan 1'e x kare artı u kare. U kare'ni minimize etmek neye yarıyordu? Enerji minimizasyonu. Planck'te sistemimiz de şuymuş. X'tat eşittir. Bunu state space equation olarak yazıyorduk ya sistemi.
xstat eşittir eksi x artı u şeklinde yazıyoruz. Problem bu. Bunu minimize edecek optimal kontrolcüyü tasarlayacağız. Example şuna. Peki ne yapmamız lazım önce? Gayet basit. Hemen buradan u'yu yalnız bırakıyoruz değil mi? U'yu yalnız bırakınca ne olacak? Xstat artı x olacak. U'yu yalnız bıraktık. Xstat artı x dedik. Daha sonra geldik objective function içerisinde tanımladık. Yani phi eşittir x kare artı u kareydi. Phi'miz şu kısım. Sıfırla bir arasında x kare artı u kare. O zaman x kare artı zaten karesi değil mi? O da eşittir nedir? X kare artı x statın karesi. X statın karesi artı 2x artı 2x çarpı x stat artı x kare. Objective function'ımız buna dönüştü. Fi'miz de zaten fi eşittir x statın karesi artı x kare artı 2x x stat artı x kare oldu. Bu da 2x kare oldu. Şurası 2x kare. Tamam mı? Güzel. X statın karesini başa alalım. X statın karesi artı 2x x stat artı 2x kare. X statın kare. Tamam, güzel. Peki şimdi ne yapıyoruz? Euler denklemini çözüyoruz. Problemi indirgedik. Bundan sonraki aşama için artık biliyoruz biz nasıl hesaplama yapacağımızı. Calculus of Variations'tan diyeceğiz ki hemen Optimal Control Problem dedik. SYMS x t x stat t dedik. J eşittir 2x kare 2x çarpı x stat kare dedik. Şimdi Lagrange Euler denklemini çözüyoruz. Şurada Lagrange Euler denklemini çözüp bunu sıfıra eşitliyorduk değil mi? Optimizasyon için. Hemen çözelim. Bunu MATLAB'de çözüyoruz. Optimal Differential Equation eşittir diff gx tamam. Eksi diff 2 j x stat 2 diff 2 dt, yani şu formülasyonu yazdık. O zaman optimal differential equation'ımız ne olur? 4x artı 2x stat eksi 2x stat, bunlar gider. Eksi 2 x double dot değil mi? Yani 4x eksi 2x double dot, ikiler gider. 2x eksi x double dot değil mi? 2x eksi x double dot oldu. O zaman x double dot'a diff x tt diye tanımladık. x dot eksi ne oldu? 2x oldu değil mi? Problemimiz. x dot eksi 2x. O zaman d solve dedik. Optimal differential equation işte x dot eksi 2x. D solve dedik. X optimal state'i bulacağız. X optimal buymuş. Bunu tabii sınır şartlarına vererek gideceğiz. Burada 0 ile 1 arası dönmüş ama sınır şartları burada verilmiş. Boundary conditioner. Eğer boundary conditioner verilseydi neleri kullanacaktık? Daha önceki kurallarımız neydi? Mesela boundary conditioner artık değişirse daha önceki bu transversality equation'ları uyguluyorduk. Ve diğer yöntemleri, yani Calculus of Variations'ın her yöntemi buraya adapte edebiliyoruz. Uygulamamız gerekiyor optimal state trajectory bulabilmek için. Şimdi optimal state trajectory bulduk. O neymiş? C1 simplify şöyle diyelim. Tamam. Şuymuş, bunu çözersek Lagrange Euler'i çözdük. Optimal state trajectory bulduk. Şunu da şey gibi yazalım, yani güzel yazalım. Şöyle yazalım. Şuradan bakın. Kök 2 t C1 e üzeri kök 2 t artı C2 e üzeri eksi kök 2 t değil mi? C1 e üzeri kök 2 t eksi C2 eksi e üzeri eksi kök 2 t, onu yazacağız. Optimal state vereceklerimiz C1. Bu C1 C2'de boundary condition problemini çözerek biliyoruz değil mi? Initial ya da boundary condition değil mi?
eşittir kök 2t artı c2 eşittir eksi kök 2t. Peki x stat neymiş? Bizim u neymiş? O zaman u optimal ne olur? Başta u x stat artı x ise u optimal ne olur? X stat optimal, x optimal artı x stat optimal değil mi? Güzel. X stat optimal ne olur? Hemen bunun türevini alırız değil mi? Türevini aldığımızda kök 2 kök 2 çarpı c1 eğrilik t artı kök 2 eksi kök 2 çarpı eksi kök 2 çarpı c2 eğrilik eksi kök 2 t olur değil mi? Dur. Şöyle. Tamam, gayet güzel. U da bu ikisinin toplamı olacak. U optimalde. U optimalde şu ikisinin toplamı olacak. U optimal eşittir x optimal artı dif x optimal t. T'ye bağlı yine türevini alıyorsunuz. U optimal buluyorsunuz bu şekilde. C1, C2'leri de dediğim gibi nasıl buluyorsunuz? Eğer boundary condition'ları biliyorsunuz, sınır şartlarını, sistemin oradan gerekli durumlar verildiğinde çıkartıyorsunuz. Yani burada conditions diyeceğiz. Conditions kısmını ekleyip mesela şöyle verilmiş olsun. Şöyle diyelim, bir saniye. Optimal diye şeyi tanımladık. Conditions dedik. X0 sıfırda mesela 1 verilsin. X2 0 ile 2 arasında tanımlamış. Nasıl tanımlamış? 0 ile 1 arası tanımlamış. Evet. 0 ile 1 arası. X1'de de 3 verilmiş olsun. Conditions. Şöyle çözersek ne çıkar? Cont eşittir. X0 eşittir. Şöyle tanımlayacağız. X1 eşittir. Eşittir. Evet, bu şekilde çıktı. Boundary condition'larda verilmiş olsa o zaman U optimalimiz ne olacak? Bu. Biz burada kontrolcü, evet güzel. Kontrolcü belirlerken bizim optimal kontrol yasamız bu olacak. Yani biz burada sisteme direkt bunu girdiğimizde optimal trajektöriyi verecek. İsterseniz bunu şeyde deneyebiliriz. Simonic'te deneyebiliriz. Stat eşittir. Eksi x artı uymuş sistemimiz. Yani bizim state'imiz şöyle bir tane sum blok koyduk. Summation. Şuradan bu işlemin sonucunda x stat üretti. Geri beslemesi var. İntegralden geri besleyeceğiz. Bu da şurası eksi olacak. U da bizim kontrolcümüz, yani kontrolden gelen kısım. Bu sistem. Buna şey ekleyelim. Integrator. Bize x'i verecek. X'te bunu geri besleyeceğiz. Tamam. Şimdi U'yu nasıl tanımlayacaktık? Clock verdik. 0 ile 1 arasındaki stop time 1 olacak. 0'dan başlayacak. 1'de duracak. 0 ile 1 arası için optimal. O cost function'ı optimize ediyor. Şöyle. Optimal kontrol dedik. Örnek yani. Örnek bir şey. Şimdi bir tane clock koyalım.
Tamam, bir tane de function koyuyoruz. User dependent. User. Şu bizim optimal kontrol yasamız oluyor. uopt diyelim şuna. Tamam. Scope'la şeyin durumuna bakalım. Böyle bir fonksiyon değil mi? Bu optimal fonksiyonu geleceğiz. Burada T gördüğümüz yere U1 yazıyoruz. Var mı? Yok. Okey dedik. Şunu bir çalıştıralım. Evet, şimdi burada optimal state trajectory verdi çalıştırdığımızda. E, optimal control law'da şu şekilde gittik. Fakat biz bunu ne yapacaktık? Referans klasik kontrol sistemine nasıl çevireceğiz? Bir tane referansımız olması lazım. Step input olacak. Step input diyelim. Ondan sonra bu referansla kıyaslayacak. Hatayı bulacak. Hatayı kontrol dinamiğine koyacak. Kapalı çevrim transfer fonksiyonu şeklinde. Onu da sisteme girecek. Peki onu nasıl yapması gerekiyor? Daha sonra da buradan geri besleyecek değil mi? K çarpı X. Yani şöyle. Şimdi şu formda olması lazım. Bunun state space'i, mesela state space'i nasıl olur? Y eşittir X olsa C'si 1 olur, D'si 0 olur. Yani şöyle, state space formunda bunu nasıl ifade edebiliriz? Stat eşittir X stat eşittir AX artı BU. AX artı BU dedik. Y eşittir CX artı DU. Şimdi X stat eşittir ne olacak? X eksi U'sa B'miz eksi 1 olacak değil mi? A'mız 1. Eksi X artı U. U eksi X stat. O zaman A'mız eksi 1. B'miz 1. Tamam. Güzel. Y'mizde çıktığımızda X olsun. O zaman C'miz 1. D'miz 0 olacak değil mi? C'miz 1. D'miz 0 olacak. Bu state space formunda ifadesi. Yani state space'i geldik. State space'i koyduk. A'mız eksi 1, B'miz 1, C'miz 1, D'miz 0. Güzel. Yani A eksi 1, B 1, C 1. Tamam. O zaman ne çıkacak buradan? U girecek. U optimal girecek. Ne çıkacak? X çıkacak değil mi? X daha sonra geri beslenecek. Sen X'i geri besleyeceksin şöyle, şu şekilde. Bizim amacımız X'in Y eşittir X output. Yani output eşittir X dedik state'imiz. O state'i gözlemliyoruz. U'muzda, optimalimizde neymiş? Şöyle baktık. X stat artı X. X stat optimal artı X. Error nasıl tanımlıyor? R eksi K çarpı X. Yani Y burada bir tane kazanç katsayısıyla çarpılacak. Ona bir gain matris, gain vektör diyelim. State variable feedback. D eşittir. O zaman R eksi KX eşittir. Error olmuş olacak. Bu da aynı zamanda eşittir U'ya eşit olacak. Kapalı çevrimde. U optimal
neydi bir saniye. Heh. Bu da aynı zamanda x artı x. Bu kapalı forma getirmek lazım. Yani şöyle olacak. K çarpı x, r eksi k çarpı x. Referansı çekecek. Yani referans şöyle karşılaştıracağız. Max diyelim. Şu çıkışımız bizim. Çıkış sinyalimizle referans sinyalimizi kıyaslayacağız. Evet. 1'e çekmeye çalışacak onu. Optimal state feedback. Evet. Şu optimal state feedback değil bakın. Yani çok hızlı bir şekilde böyle çekmesi lazım değil mi? Optimal state feedback. Onun için K parametresini ayarlamamız gerekiyor. Bu kapalı formdaki hali. Amacımız neydi? Kontrolcünün kapalı formdaki şeyini bulmak. K değeri. Değil mi? Şu şekilde bu kontrolle uyguluyoruz. X'e bağlı bir şekilde, X'e ve T'ye bağlı bir şekilde kontrolle uyguluyoruz. Sıfırdan başladı. 1 saniye sonra bu şey tamam sıfırdan başlayacak. Doğru. 1 saniye sonra da 1'e şeye getireceğiz. Bizim buradaki şeyimiz 0 ile 1 arasında ya 1 saniye sonra referansımız da 1 olduğuna göre final elimiz değilse 1'e çekmeye çalışacak. Tamam. Birinci saniyede 1'e oturttuk bakın. X yıldız optimal. Optimal trajektorisi olan neydi? Sıfırdan başlamış. Birinci saniyede 1'e oturttuk. Tak diye. Gördünüz mü? İşte bunu şimdi biz kontrol yasası olarak girmemiz lazım. Yani şu anda problemi çözdük. Closed loop function olarak nasıl tanımlayacağız? Closed loop function olarak referansımız var. Bir referans verilmiş. Yani U eşittir x optimal artı x dot optimal olacak. Tamam. Bu eşittir x artı x dot dediğimize göre şurada da referans eksi kx eşittir u olacak. O da error'e eşit olacak. Error. O şekilde besleyeceğiz. Şu aslında u'muz olacak. Tamam güzel. Bu aslında u'muz olacak. Yani r eksi kx eşittir. U'da neydi? X artı U'da x artı x dot. Tamam. Şurada optimal geliyor. Peki x'i bu tarafa atarsak ne olur? R eşittir 1. X artı 1. Error terimi de neydi? R eşittir şöyle ya. Bir terim yani küçük şöyle R eşittir pardon. Evet error eşittir R eksi x'ti ya. Error dot o zaman ne olur? Hatanın türevi. Referans sabitse referans sabit o zaman ne olur? Eksi x dot olur değil mi?
Eksi x stat olur. Hata terimimiz. Hata bu da zaten şey olmuş olacak. Hata da zaten o şey kontrolcünün şeyi. Yani feedback kontrolü yapıyoruz ya. Hata zaten bu kontrolcü işaretiyle eşit olacak. Eksi x stat u eşittir. U star eşittir. X stat artı x değil mi? Şöyle versek. Referansa birinci saniyede referansa olacak optimal trajektörü verdi bize. Bir dakika şu kısım yok. Kısım referansımız tamam. Yok herhalde sorun. Yok hocam, sorun yok. Şimdi şimdi Lagrange multipliers teknikle yapacağız. Form bu şekilde verilmişti. Constraint'lerimiz var. Constraint relation'ları yazıyorduk. Lambda çarpı g diye augmented function tanımlıyorduk. İşte burada state sayısı kadar, constraint sayısı kadar bunları topluyorduk. Lambda 1 çarpı g1, lambda 2 çarpı g2 şeklinde. Bunu zaten Lagrange multipliers'i görmüştük. Augmented state function'ın daha sonra Lagrange Euler denkleminden çözüyorduk. Augmented objective function üzerinden. Onu da sıfırla eşitlediğimizde çıkıyordu. The method of solution is then solved simultaneously n tane Euler denklemini arka arkaya çözmek. N tane değişken varsa sistemde, n tane de constraint varsa bunları ekleyip yapıyorduk. Lagrange multiplier function'da lambda'nın da tabii ki de lambda'ya göre de çözüyoruz bunu. Hem x'e göre çözdük, bütün x'lere göre çözdük. Hem de bir de lambda'ya göre çözdük. Lambdalara göre çözdük. Dolayısıyla burada açık halini vermiş. Sonra lambda'nın türevi eşittir demiş. Euler equation'ın içerisine koymuş. En sonunda şeyi buluyoruz buradan. H gibi bir değişken, bağımsız bir yeni bir tane state function, durum uzayı function buluyoruz. State function of control'e gidiyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. H yeni fonksiyonumuz. Bunun içerisinde ne var? State denklemimiz var. Bu kontrol sinyalimiz var. Lambda dediğimiz kısıt denkleminin Lagrange multiplier'ı var. Eşittir. Phi gibi bir değer. Phi bizim başlangıçtaki başlangıç function'ımızdı, state function'ımızdı. State function diyorum, objective function'ımızdı. Değil mi? Artı bir de augmented state function olmuş oluyor. Yani kısıt sayısı kadar biz burada ne ekliyoruz? J eşittir 1'den n'e kadar değişken ekliyoruz. Lambda J dedik. Fj. Bunlar da kısıt denklemlerimiz. Bunlar da XUT'ye göre değişebilir. XUT'ye göre değişebilir. DT dedik, değil mi? Yani toplam şekilde DT'ye gerek kalmıyor. Bu integral continuous function değil. Matris formunda nasıl olacak bu? F çarpı bu lambda transpose çarpı F. Yani H eşittir. H matrisi eşittir. Phi artı H eşittir phi artı lambda üzeri T lambda transpose çarpı F vektörü. Şu da matris formu. Şu da kontrol gibi function. Şöyle gösterelim.
6'ya gidiyor. Lagrange-Euler denklemini çözdüğümüzde biz bu şekilde yani bu şekilde sistemi x'e göre, mesela bunun x'e göre türevleri eksi d bölü dt çarpı işte dx dat x data göre türevlerini aldığımızda genelleştirilmiş formu bu şekilde yapıyorduk. Phi artı lambda çarpı g. Tamam. Phi a eşittir phi artı lambda çarpı g. Evet, bunun kısmi türevlerini alıyoruz. Kısmi türevlerini aldıktan sonra şimdi şöyle bir durum var. Optimal kontrol probleminde diyor ki constraint equations are Planck equations and may be written as. Yani şu önemli. Şu bilgi önemli. Şu bizim kısıt denklemlerimiz aslında şey olmuş oluyor. Sistemimizin diferansiyel denklemleri olmuş oluyor. Yani kısıt denklemlerimiz optimal kontrol probleminde. Yani o şuna dönüşüyor. Bunu şöyle ifade etmek gerekiyor. Bu önemli bir bilgi. İspatı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi biz ne dedik burada? Phi augmented phi çok rahat oluşturduk değil mi? Phi artı lambda g. Burada bir problem var? Yok. Fakat lambda şu kısıt denklemlerimiz g oldu. Tamam mı? Kısıt denklemlerimiz. Şu g'ler aynı zamanda bizim sistem denklemimiz. Yani f eksi x dat. X dat eşittir f ya. X dat eşittir f ya. Başta öyle tanımlamıştık ya sistem denklemimiz. Durumlarını ifade eden denklemler. State space denklemleri. Non-lineer olabilir. F eksi x dat dedik. O da g bizim kısıtlarımız olmuş oluyor. Yani onu o şekilde zorluyor. Sistem dinamiği aslında. Bu dinamik optimal kontrol problemi açısından bir kısıt halinde. Dolayısıyla x dat o şekilde yazacağız. U dat dedik. Bunların bir fonksiyonu yani, değil mi? Evet, şimdi G fonksiyonlarını bu arada tartışmak, anlamadığınız nokta olursa sorun. Ben size anladınız diye varsayıp geçiyorum. İyice yani anlaşılmayan bir nokta kalmasın. Bir kafanıza takılan ne varsa sorun mutlaka. X, U, T dedik. Eksi X dat dedik. Tamam, güzel. Şu bir kere çok önemli bir bilgi yani. Bu bilgi olmazsa anlaşılmaz. Dönüşüm anlaşılmaz. Yani biz sisteme kısıt denklemlerini nasıl giriyoruz? Sistem denklemleri cinsinden giriyoruz. Bizim sistemimiz aslında o optimal kontrol probleminin kısıtları olmuş oluyor. Sistem denklemlerimiz. O zaman lambda çarpı f eksi x dat diye yazıyoruz, değil mi? F eksi x dat artık g'yi lambda çarpı g'yi augmented state function'ımız ne oluyor? Yani orada o iş püf noktası o. Augmented state function artı şeyler. J eşittir 1'den n'e kadar lambda j f j bu t eksi x dat j. X dat j dedik, tamam. Şunlar tabii ki de şeyler. Kontrol sinyali vektörümüz. Bunu artık her defasında belirtmek gerekiyor. Evet. Güzel. Şunda şey diyor. Vektör cinsinden yazmak lazım. Tamam. Dolayısıyla hemen şuraya geçmiyoruz. Şuraya hemen geçmiyoruz. Şöyle dedik.
Şu augmented objective function constraint'lerimiz. Constraint state dynamic. Constraint'ler bu şekilde yazılıyor. Tamam, augmented objective function'da tanımladık. Güzel. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra artık Lagrange Euler denkleminde kısmi türevlerini alıyoruz. Bu d bölü dx kısmi türevi. Bu da d bölü dt. dx dot bölü d. Şuradaki şu kısım. Bu fonksiyon. Bunu alınca partial differentiation. Bu uzun bir işlem. Bunu alınca sadeleşecek. En sonunda ne kalıyor geriye? Onu şuradaki adımları takip etmemiz lazım. State function'ın şeyini aldı. Şurada x data göre alınca ne olur bu? Lambda çarpı stat kaldı. Şu f x'e bağlı bir fonksiyon. O yüzden ne oluyor? X bu t'ye bağlı bir fonksiyon. Eksi lambda x stat d bölü d stat kalıyor. Şu kısım kalıyor geriye. D bölü dt eksi d bölü dt kısmı. Şu kısımda işte aynen devam ediyor. Burada da x tatlı kısım olmadığı için buranın türevi şeyi gidiyor değil mi? Bak burada x tatlı kısım yok. Dx'e göre olan türevde olan kısım gitmiş. Burada x data göre türev var. O zaman x'li kısım olan kısma gitmiş. Tamam mı? Bunu takip edin yani. Lambda çarpı neden burada x dat yazmış? Buraya lambda çarpı f niye yazmış? Tamam. Orayı çözümledikten sonra şu denklemi iki tarafı bunu sağ tarafa atıyor. Ne yapıyor? D bölü dx eşittir. Eksi x lambda x dat kalıyor burada değil mi? D bölü dx x'e göre türevini alınca ne kalır geriye? Şu kısma bakın. Şu kısma bakınca yani şu kısım nedir? Şuradaki kısım. X data göre olan türevi eksi lambda. Eksi lambda gelir değil mi buradan? Direkt eksi lambda geliyor yani. Şu kısım direkt eksi lambda. Eksi lambda verildi. O zaman ne oluyor? Equation buna dönüşüyor. Dx bölü d'yi phi artı işte bu kısıt denklemimiz lambda çarpı phi eksi d bölü dt eksi lambda buna dönüşüyor. Lambda dat oluyor. Lambda dat şurası eksi artı lambda dat oluyor. Lambda dat eşittir eksiyi bu tarafa atıyoruz. Takip edebiliyorsunuz değil mi şu anda? Artık çünkü manageable şey hale geldi yani. Takip edilebilir forma geldi. Şuranın türevini alınca bu stat yani eksi bu eksi de burada var. Lambda dat oluyor. Lambda dat eşittir. Bunu bu tarafa atınca eksi d bölü dx phi x artı şu kısım. Lambda artı f kalıyor. Daha sonra lambda dat değil. Bu tabii n tane var bundan. Bunlar state'lere göre olan. State denklemlerimiz bu şu şekilde kalıyor geriye. Yani state denklemlerimiz de en son şu kalıyor. Onu açık formda yazmıyorum. Vakit kaybetmeyelim diye. Şöyle gösterelim. Aslında orada Lagrange Euler denklemini çözüyoruz yani. Yine farklı bir şey yapmıyoruz. Yani aynı şeyi yapıyoruz da tabii bunu genelleştirilmiş formda ifade etmek matematiksel ispat gerektiriyor. Matematiksel ispat gerektiriyor. Problem dediğimiz şey orada. Oradaki türevleri doğru bir şekilde sembolik olarak doğru almak yani. Sembolik ifadeler yani. Bunlar. Bize zaten son hali gerekli. Yani son elde ettiğimiz hali gerekli. Şöyle Lagrange Euler denklem, bu state equation kısmı. Bir de U'ya göre alacağız. Yani augmented function'ı bu sefer ne yapacağız?
D bölü DU dedik. Yani şeye göre. U da artık bizim kontrolcümüz de bu içerisindeki bir augmented state gibi davranıyor. O yüzden burada kontrolcü dinamiğini de devreye koyuyoruz. Yani Lagrange Euler denklemi içerisinde koyuyoruz, dahil ediyoruz. D bölü DU şu şekilde, şu augmented function D bölü DT kısmi türevi D bölü DU UK şeklinde. Zaten burası 0 çıkıyor direkt. Tak diye gitti. Çünkü burada U'lu hiçbir terim yok. Hepsi x'li terim. Daha sonra ne oldu burası? D bölü DT zaten o kısım da 0. O zaman sadece ne kaldı? Şurası kaldı. D bölü DU phi artı lambda f. Lambda f eşittir 0 kaldı. Bu da ikinci denklemimiz. Tamam. Şu da ikinci denklemimiz. Bunları sonra şeyle yazmak lazım. Bunları sonra açık şeylerle, denklem şeklinde yazın. Siz kendiniz bunu notlarınızda defter tutun, mutlaka yazın. Lambda da eşittir eksi şu. Tamam, şimdi en son burada n tane var tabii. N tane state olduğu için. Durum denkleminde olduğu için. Burada da bir tane u'lu terim var. Tamam, bu hale geldi. Şimdi o zaman ne olacak? Partial derivation state equations 3, 5, 13 ile 3, 5, 14 identical diyor. Çünkü bunlar sıfıra eşit olacak değil mi? Identical olduğu için bu ikisi eşitlenecek. Şu phi artı lambda phi bilmem şey işte. Phi artı lambda phi f eşittir. Evet. Yani d bölü du şu ifade eşittir. Eksi d bölü dx. To the definition of a new state function. H eşittir x artı u artı lambda artı t diye yeni bir tane state function ürettik. State function of Pontryagin. Şunlar identical olduğu için yani. Şu ikisi identical olduğu için. H eşittir phi x artı lambda f şeklinde. H eşittir phi artı lambda f Pontryagin function ürettik. Tamam. Ve in terms of state function of Pontryagin. Şimdi lambda da eşit x dh bölü dx. O nereden geliyor? İşte şuradan geliyor. Şu yeni Pontryagin state function'ımız ya. Eksi dh bölü dx. Lambda da eşittir eksi dh bölü dx'ten geliyor değil mi? O zaman yeni bir Pontryagin state function şurada. Eksi dh bölü dx. Eksi dh bölü dx eşittir lambda da bir eşittir. Eksi dh bölü kısmi türevi x'i her bir state'e göre kısmi türevi h da bunun içerisinde zaten x'i u'su lambdası t'si şeklinde olacak şekilde. Şunlar tabii yine vektör formunda şunlar. Multi-dimensional çok boyutlu olduğu için. Tamam. Güzel. J'de zaten 1'den n'e kadar kaç tane state equations varsa 1, 2, 1, 2, 3 n'e kadar gidiyor. O zaman burada denklem takımımız bunlar. Bir tane de giriş fonksiyonumuz varsa eşittir. İkinci eşitlikte şurada yazmıştık. Yine Pontryagin function h d bölü du eşittir 0. D bölü u k tabii k tane. Artık k'da işte birden r'ye kadar olsun. K eşittir. Şöyle diyelim. Onu da yazacağız. K eşittir birden r'ye kadar. 0 eşittir dh bölü du k olacak o da. Sonra ispatın detayına anlamadıysanız, kafanıza takılan nokta varsa tekrar bakabilirsiniz o ispatlara. Kitaptan da bakabilirsiniz. Kendiniz yapmadıkça yani bunları görmeniz zor. Bu ifadeleri görmeniz zor. Oturup kendiniz yapmanız gerekiyor. X'i u'su lambdası t'si, x'i u'su lambdası t'si du'ya k eşittir. İşte birden r'ye kadar, bu j eşittir. Birden n'ye kadar gidiyor. Evet, denklem takımlarımız bunlar o zaman. Optimal kontrol problemini
artık tanımlamış olduk. Yani bütün şu ana kadar gördüğümüz her şey bunu yazabilmek için aslında. Bak kaç haftadır işliyoruz yani. Daha yeni aslında optimal kontrol problemi çözebilme kıvamına yeni geldik. Tamam. Şimdi denklemlerimiz bunlar. Peki Plant equation'da yazarsak yani lambda şu bunun lambdaya göre değişkenimiz lambda olsaydı yani direktman Plant equation kalacaktı. Çünkü du bölü d lambda, d bölü dt, du bölü lambda dat. Şu kısım lambda göre kalmayacak. Burası gidecek. Lambda data göre türevi olmadığı için lambdaya göre olan türevi diyeceğiz. Lambdaya göre olan türevi de burası sıfır olacak gidecek. Lambda değişkeni yok burada. Burada lambda değişkeni var şu kısımda. O zaman ne olacak? Direktman state equation kalacak. Yani dh bölü d lambda dh bölü d lambda direktman bizim state equation yani stat olmuş oluyor değil mi? Plant equation olmuş. En son additional denklem de bu. Bu denklem takımını biz çözeceğiz yani. Optimal kontrol algoritmasını bulabilmek için bu denklem takımını çözmemiz gerekiyor simultane olarak. Değil mi? Diferansiyel denklem sistemi. Lagrange mantıklı ilişkisinden. Sonra LKG, LQG'leri falan da yaparız. LQG'leri. Onlar linear quadratic regulator falan. Bu artık daha genelleştirilmiş formu bir şey aslında. Bunu yapan zaten bunu halleden onları her türlü yapar. LQG filtreleri, LQG'ler. Evet, o zaman bizim kullanacağımız bütün denklem sistemi bu. In order to solve optimal control problem, we must solve şu equation'ı simultaneously. Bunların hepsini çözmek gerekiyor. Simultane olarak. Subject to given boundary conditions. Yani x0 ile x tabii ki de x0 ile xf arasındaki boundary condition verilme şartı, sınır şartı verildiği durumda. This generally must be convenient to first solving algebraic equation. First optimal control find for the optimal control rule. U star eşittir U star x lambda t. Evet, bunu optimal kontrol cinsinden yazarsak yani bizim U yıldız optimal kontrol adlı yasamız değil mi? State feedback law'umuz. Bu state feedback law vektör cinsinden yazarsak hani bu kavramları biliyorsunuz herhalde değil mi? Yani söylediğim şeyler havada kalmasın. Anlamadığınız yer olsa sorun mutlaka. Controlling hash function. Create optimal controlling state function dedik. Tamam. H yıldız eşittir. Evet. O zaman şu H artık bizim optimal şeyimiz controlling state function'ımız ne olacak? H yıldız olacak artık. H yıldız x lambda t eşittir. X U star yani U yıldız lambda t olacak. Bu ne anlama geliyor? Optimal state feedback law şeyini kontrolcü yasasını biz sisteme girersek controlling function, state function'ı elde etmiş oluruz. Bu teoremde bize onu gösteriyor. U star'da tabii nasıl değişiyor? X lambda t'ye bağlı olarak değişiyor. İçerisinde o şekilde o formda yazdık ya. Tamam mı? O zaman two uncoupled differential equation now becomes set of two uncoupled first order differential equations. Two uncoupled dediğine state için hem şey için çözüyoruz değil mi? X stat için hem de state için çözüyoruz. Yani şöyle olacak.
Bir saniye. Heh. Kontrol H function içerisine yerleştirildiğinde bunu bulduk. 3, 5, 19'daki diferansiyel equation yani şu. Eksi dh yıldız bölü dx oldu. Lambda da eşittir eksi dh yıldız bölü dx değil mi? O zaman x dot'ta dh bölü d lambda oldu. X dot zaten dh yıldız bölü d lambdaydı. X dot eşittir dh yıldız bölü d lambda. Lambda da eşittir eksi dh yıldız bölü dx oldu. O zaman optimal state trajectory denklemimiz bu. Yani şöyle diyelim. Hemen onu yazalım. X dot yıldız. Yıldız ne demek? Optimal demek yani. Tamam mı? Her zaman bu üzerinde yıldız bir şey varsa o onun optimal değeri anlamına geliyor. H yıldız D lambdaya göre olan türevi, kısıtlara göre olan türevi. Tabii X lambda T cinsinden tanımlanmış. Bir örnek çözünce zaten çok rahat anlaşılacak. Bunun teorileri ağırdır ama ya problem formülasyonunu doğru kurarsanız zaten her türlü yaparsınız. Lambda datımız eşittir eksi dh bölü dx olacak bu sefer. Bu size neyi çağrıştırıyor? Hamilton state equation, state denklemlerini yazarken Hamilton equation kullanıyorduk. Bu Pontryagin state function da aynı zamanda Hamilton denklemi çözümü gibi olmuş oluyor. Sistem analizi dersinde göstermiştim ya biraz Hamilton formunda. Geçen dönem görmüştük herhalde. Bu da o şekilde o forma dönüşüyor. Eksi dh bölü dx dh bölü d lambda statik yıldız eşittir dh bölü lambda dat. Evet. Doğru yazdık değil mi? Tamam, doğru yazdık. O kadar şeyin sonucunda olay buna dönüşüyor. Yani bunu çözmeye dönüşüyor. Eğer biz bu problemi çözersek doğru bir şekilde sonuca ulaşıyoruz. Optimal trajectory x star artı lambda star and the found by solving the equations to and boundary conditions. The optimal control is obtained by means of equations. The summary is the procedure of the basic optimal control problem. Öncelikle Pontryagin function'ını tanımlıyoruz. Kısıt denklemleri lambda çarpı f bizim kısıt denklemde sistem dinamiğimizde. Sistem dinamiğimiz çarpı lambda t artı objective function. Objective function'ı kısıt denklemlerine tanıttık. Kısıt denklemleri cinsinden şöyle diyelim. Sistem dinamiğini kısıt denklemleri cinsinden objective function içerisinde tanıttık. Yeni bir tane augmented state objective function elde ettik. Şimdi f dedik sistem dinamiği. Bu sistem dinamiğini ne yapıyoruz? Kısıt denklemleri şeklinde yazıp buradaki state function içerisine optimal diyorum objective function içerisinde entegre ediyoruz. Entegre edince Pontryagin state function oluşuyor. Bu Pontryagin state function daha sonra çözüyoruz. dh bölü du eşittir 0 zaten. O da şuradan geliyor. O şuradan geliyor. dh bölü du. dh bölü du'lar 0 olacak şekilde u star eşittir u star'ı bulduk. Ondan sonra u star'ı yerleştirdik. Hatta onu da yazayım. Bir saniye yazmamışız. dh bölü du bir tane bununla ilgili bir örnek çözüp bırakacağım zaten. Vaktinizi almayacağım. Buraya kadar geldik yani. İyi oldu. Eşittir 0. Tamam, bunu çözeceğiz bir kere. Bunu çözünce ne elde edeceğiz? Bu optimal kontrol yasasını verecek bize. Güzel. Buradan neyi elde ediyoruz? Şöyle gösterelim. Leads to şu denklemi çözünce şu çıkacak ortaya. X'ten de T çıkacak. Tamam. Daha sonra optimal şöyle ne diyoruz şöyle.
O havadan gelmiyor yani. Bunu nasıl elde ettik? Böyle elde ettik. Daha sonra bu h'in içerisine entegre ediyoruz bu optimali. Daha sonra bu denklemleri çözüyoruz. X'dat eşittir. X'dat optimal eşittir. DH bölü D lambda. Lambda dat optimal eşittir. Eksi DH bölü DX olmuş olacak. Step 3'te ne yaptık? Optimal edge function bulduk. Optimal edge function bu şekilde bunu yerleştirmiş hali. Daha sonra solve two-end equations'ı with boundary conditions XTF. Boundary conditions şeklinde şeyi çözüyoruz. Step 5'te de 5. adımda da ne yapıyoruz? Sembolik olarak burada tanımladık. O sembolik değerden numerik değeri üretmek için boundary condition problemi çözmemiz lazım değil mi? Oradan onu elde ettikten sonra artık o denklemimiz çıkıyor ortaya. Equations and general time variant and nonlinear split specifications of boundary conditions internet feature of control against method. Evet, burada başlangıç koşulları değişebilir diyor. Terminal state'ler değişebilir diyor. Bu ne yapıyor? Bizi başlangıç koşulu tanımlı ve terminal state'in tanımlı olan problemi çözüyor aslında. Fakat bunu eğer shift ederse nonlinear problemde time variant olursa ne oluyor? Shift ediyor. Bu sefer tekrardan çözmek lazım. Yani optimal kontrol, onu garanti etmiyor artık o optimal kontrol esası. O sistemin optimalliğini garanti etmiyor. O yüzden bunu tekrar çözmek gerekiyor. Bu adaptif bir şekilde yani. Nonlinear sistemlerde adaptif optimal kontrolle birleştirmek lazım. Ya da robust optimal kontrol. O ayrı bir ders konusu yani. Robust optimal kontrol, adaptif optimal kontrol. Bunu hibritleştirmek gerekiyor yani. Nonlinear sistemlere entegre edebilmek için. Variable, yani aslında time variable structure feedback law yani variable structure kontrol. Bunlar o şekilde modifiye etmek gerekiyor. Is no longer optimal. If any disturbance act on the system is no longer optimal. On the very special case, X0 yani başlangıç koşulları, final state'ler, belirli başlangıç ve final state'leri must be fixed, U is unconstrained. U'da da kısıtlı olmaması lazım. Yani bu ne için valid? Valid for X0 and XTF are fixed and U is unconstrained. Yani kontrol sinyalinizde kısıt olmayacak. Safe'de final state'lerde başlangıç state'leri ve final state'ler belirli olacak. Fixed olacak. Evet. Şimdi gelelim buradan bu constraint problemini entegre ederek çözelim. Bizim elimizdeki şununla uğraşmıştık ya. Şu problem vardı hatırlarsanız. Dersin başında çözmüştük. Bunu constraint cinsinden yani bu algoritmayı yani constraint state function çözümünü Lagrange mantıklı ayırdan gelen constraint state function çözümünü ne yapalım? Değerlendirelim. Şimdi evet en son şu prosedürü uyguluyorduk. Step by step. Şimdi bir problemi tekrar bir hatırlayalım. 0 ile 1 arasında x kare artı u kare dt'yi minimize edecek. Boundary constraint'imizde x stat eşittir eksi x artı u bizim state denklemimiz. Initial 0 eşittir 1'miş. Yani başlangıç değeri 1'miş. Sonra bitiş değeri de 0'a çekecekmiş bu state'imizi. O zaman referans değerimiz 0'mış. Yani fark etmez. Referans değerimiz 1 olsaydı tam tersi olacaktı. Burada mesela referans değerimiz 0'mış. Yani 1 saniyede bu 0'a çekmek isteniyor. Çekilmesi isteniyor. Constraint problemini basic optimal control problemi şeklinde açıklayınız. Evet, şimdi o zaman augmented state function şeklinde neyi yazıyorduk? Constraint state function'ımızı yazıyoruz. Birinci stepimiz bu. State function'ı yazıyorduk. Evet, h eşittir. Ne diyeceğiz? Fi'miz zaten x kare artı u kare. Kare artı u kare. Artı lambda çarpı f'ti değil mi? H'ımız lambda çarpı f'ti. Lambda çarpı eksi x artı u. F de x stat'a eşit ya. F eşittir x stat eşittir eksi x artı u. Fonksiyonumuz bu. Şimdi bunu önce optimal state function sembolik olarak neyi buluyoruz? Optimal state function buluyoruz. Onu dh bölü du eşittir 0 diyoruz. Kısmi türevi. Dh bölü du eşittir 0 diyoruz. Şimdi bakalım ona. Onu bir sembolik olarak bir MATLAB'de yapalım.
Ya elle de yaparsınız da basit. Biz burada şu kısım ayrı. Bu standart şey substitution'dı. Substitution metoduydu. Substitution metodu. Şimdi contrarians şimdi h eşittir. Önceki SYMS, SYMS, T, X, T, X dot T'yi tanımladık. Hemen bakalım. H eşittir X kare artı. Evet, şimdi H eşittir X kare artı U kare. U kare artı lambda çarpı eksi X artı U. Bunları tanımlayacağız tabii. UT'yi tanımladık. Lambda T'yi tanımladık değil mi? X kare U kare artı lambda eksi X artı U. Tamam. Sonra ne dedik? DH bölü DU diyeceğiz. If diff 2 şöyle söyleyeyim. Diff 2 HU equation eşittir equation U denklemimiz equation of diyelim. İşte diff 2 HU eşittir 0. Böyle yazdık. İş 0'a eşitledik. O zaman oradan U optimali bulacağız. SMS diyeceğiz. Equation optimal eşittir lambda eşittir 2 UT. O zaman UT eşittir eksi lambda. UT U star o zaman eksi lambda bölü 2 olacak değil mi? Buradan U optimali bulduk. U optimal eşittir eksi lambda. Sembolik olarak bulduk onu. O zaman devam ediyoruz. U optimal yani U star eşittir eksi lambda bölü 2. Peki optimal hash function ne oluyor? Ne yapacağız? U star'ı ne yapıyorduk? Embed ediyorduk değil mi? İçerisinde gömüyorduk şunu. Yani Pontryagin function'ın içerisinde bu gömüp hash star'ı yazıyorduk. Yani hash star şöyle diyelim. Hash star eşittir şu U'yu U star olarak U yıldızın karesi olarak alacağız. U yıldıza da ne diyeceğiz? Şurada da U yıldız. Geleceğiz eksi lambda bölü 2. Eksi lambda bölü 2'nin karesi. Burada da eksi lambda bölü 2 diyeceğiz. O zaman onu da yazalım. MATLAB'de. Bunu MATLAB'de nasıl yazarız? Deriz ki h'a subs h U gördüğün yere U optimali koy. Mesela ne elde etsin? H optimal. H optimali elde edeceğiz. Bunun algoritması da bu şekilde. U optimal eşittir eksi lambda bölü 2. Onu yazmamız lazım. H optimal evet. Lambda t karesi bölü 4 artı x kare eksi lambda t çarpı lambda bölü 2 artı x t. Yani o zaman x kare eksi lambda x eksi lambda kare bölü 4. Tamam. H optimali de bulduk. Devam edelim. Hadi step 4'e geçelim. Step 4'te ne yapıyorduk? X da eşittir dh optimal bölü d lambda. Lambda da eşittir dh optimal bölü dx. Gayet basit değil mi? X da eşittir. Ne diyeceğiz? Diff 2 kısmi türev. H optimal lambda'ya göre kısmi türevini alacağız. Lambda datta diff 2
H optimale göre x'in türevini alacağız. X'e göre türevini alacağız. Bize nerede eşitliğimiz neredeydi o? Onu nereden çıkartıyoruz? Şuradan çıkarıyoruz. Hayır. Lambda'da eşittir eksi. Eksi dh. Şurada eksi olacak. Ona dikkat edin. Eksi dh. dh bölü dx. Tamam. dh bölü lambda x dat eşittir. X dat. Güzel. Bunları hemen alalım. X dat denklemimiz neymiş? Eksi lambda bölü 2 x'te. Lambda dat da lambda eksi 2'ymiş. Lambda eksi 2'ymiş. X dat eşittir. Evet, x dat eşittir. Eksi lambda bölü 2 eksi x'te. Tamam. Lambda dat eşittir. Lambda eksi 2x'te. Güzel. Şimdi buradan bu diferansiyel denklemi çözeceğiz. Hemen yazalım onları da. Hızı bulduk. X kare. Bir saniye. Nerede bu? Heh. X kare eksi lambda x eksi lambda kare bölü 4. Şeye göre türevini aldık. Lambda'ya göre türevini alıyorduk. Eksi x eksi lambda kare çıkmıştı değil mi? dh bölü d lambda. Bakalım. Eksi lambda bölü 2 eksi x tamam. Eksi dh bölü dx. Lambda da eksi dh bölü dx. Şurada yanlış yazılmış. Şurada eksik yazılmış. Eksi dh bölü dx olacak orası. dh bölü d lambda eksi x eksi lambda bölü 2 dedik. Tamam. dh bölü dx'te eksi 2x artı lambda eksi dh bölü eksi dh bölü dx eksi 2x bölü lambda. Bakalım kontrol edelim. Eksi 2x artı lambda. Tamam güzel. Tamam şu ikisini çözeceğiz. Bu iki denklem diferansiyel denklem çözeceğiz. Bir condition'ları yerleştirip bu optimali bulacağız. Sonra K1, K2 evet boundary condition'ları yerleştirip K1, K2 değerleri bulacağız. Güzel. Şimdi şöyle diyelim. Bu diferansiyel denklemi nasıl çözüyoruz? Şuraya kadar olan kısmı ayıralım. Select all dedik. Edit select all. Cut dedik. Heh. Tamam. Problemin çözümü. Çözüm adımları bunlar. Tamam. Şimdi bunu MATLAB'de çözelim. Şu diferansiyel denklemi MATLAB'de çözelim. D-solve diyeceğiz. Equation 1 dedik. Differential equation 1 dedik. Eksi lambda x dat eşittir. X dat eşittir. Eksi x eksi lambda bölü 2. O zaman şöyle diyeceğiz. Dx şöyle. X dat'ı nasıl tanımlayacağız? Dx eşittir. Dif xt. Dx eşittir dif xt değil. Dx artık diferansiyel denklem tanımlıyoruz ya. Dx artı x artı lambda bölü 2 eşittir 0 diyeceğiz değil mi? Eşittir 0. Bu diferansiyel equation'ın 1, 2 de ne olacak? Lambda dat o zaman şurada d lambda diyelim. D lambda dif lambda t lambda t dedik. O zaman d lambda eksi işte bu eksi 2x artı lambda ya. D lambda eksi lambda artı 2x çarpı x eşittir 0 dedik, tamam mı? D equation, differential equation ne? D equation 1, D equation 2, sonra D solve
solution eşittir d sol differential equation dedik. Şimdi constraintsiz bir çözelim. Şuradan başlıyor differential equation. System of solution lambda dedik. Solution x dedik. Tamam. Lambda ve x'in çözümünü verdi bize. Şimdi bakıyoruz hemen bunlar. Lambda ve x'ler. U star'ı buradan nasıl çekeceğiz? U star eşittir eksi lambda bölü 2 ya. U star o zaman eksi lambda bölü 2 olacak. Optimal kontrol problemimiz boundary condition'larda. Daha sonra bunu ne yapacağız? Boundary condition'ları yerleştireceğiz. 0 verirsek z0 1 eksi k kök 2 k kök 2 artı 1 k1 artı k2 eşittir 1. Fakat boundary condition'lar nerede verilmiş? X state için verilmiş değil mi? Şunun için verilmiş yani. X state için verilmiş. Oradan K1, K2'yi bulmamız lazım. Yani şöyle diyeceğiz. X0 için constraint dedik. Constraints eşittir. X0'da eşittir 1'miş. X1'de eşittir 0'mış. Bunlar bizim constraintlerimiz. D sol D equation constraints dedik. Constraint değil de bu boundary condition'lar ya. Boundary BCS diye buna. Differential equation boundary conditions. Tamam. Öyle bir çözdürelim. Sol nokta x dedik. Simplify answer dedik. Çözümü verdi. Tamam. Şu x eşittir x'in çözümü. Şu x'in çözümü. Sol nokta lambda dedik. Şu da lambdanın çözümü. Simplify x diyelim. Şöyle bir şey çıkıyor. Ha, tamam güzel. Şimdi onu simplify edilmiş versiyonunu verdi bize. Onu sayı olarak bulacağız onu da. Simplify lambda eşittir şöyle diyelim. Simplify lambda eşittir. Bunun da sayı olarak verebiliriz. Güzel. Şimdi daha sonra şunları zaten şu bölme işaretine geliyor. Şu bölü neydi? Şu kısım değil mi? 1.628 yani şu 1.628 kök 2 bölü 2 gibi bir şey çıkacak orada zaten. Öyle olması lazım. 1.0628 şurası bölü şu kısım tamam 10 dakikası tabii 0.0628 şu kısım gitti çarpı eksponansiyel tamam x state'imiz buymuş optimal state'imiz güzel eksponansiyel 2 kök 2t üzeri eksi kök 2t tamam şu k1 k2 tamam lambdaya bakalım bölü 0.33 üzeri kök 2t şu bölü 0.0520 çarpı şu değer tamam. Güzel. U'muz neymiş? U optimal.
U optimal o zaman eksi lambda bölü 2 olacak değil mi? Tamam şu. K1 K2 olunca da bu çıkacak. Şu yani. Şu ifade oluyor orada. Minimum effect problem. Şuna haftaya geçeriz. Şurada bırakalım o zaman. 117'de bırakalım. Şu interpret method function'a u star'ı giriyoruz. Değil mi? T yerine U1. T yerine U1 yazacağız. Tamam. Şimdi bir deneyelim bakalım. Sıfıra çekmesi lazım. Sol nokta x. Sol nokta lambda. Tamam. Sol nokta lambda bu. Optimalde U optimalde eksi lambda bölü 2. O zaman lambda eşittir sol nokta lambda dedik. T'li cinsten aldı bunu. Tamam güzel. U optimalde eksi lambda bölü 2 dedik. U optimal. O zaman U optimal değerini geldik. U optimal değerini geldik. Şurada yerine koyduk. T yerine U1 diyeceğiz. Tamam. Şimdi bakalım. Bu birden başlayıp sıfıra çekiyor. Aynen. Birden başlayıp sıfıra çekiyor. Ha bizim burada var mı soracağınız soru? Yok hocam. Oldu o zaman. Görüşmek üzere. Yine tekrar haberleşiriz. Haftaya görüşürüz. Tamamdır hocam.